Wachowski'lerin inşa ettiği Matrix evreni 4 film, 9 kısa anime, 4 video oyun, 2 çizgi roman kitabından oluşuyor. Filmler Neo'nun hikayesini anlatıyor. Ancak diğer yapımlar bize gösteriyor ki aslında bu evrene ait anlatılabilecek çok şey var. Bu videonun amacı Matrix evreninde olan bitenin kronolojik bir sıralamasını yapabilmek. Bu listeye Matrix çizgi romanlarında yer alan hikayeleri dahil etmedim. Onun için ayrı bir video yapmak gerekir. Yani listede film, anime ve oyunların kişisel bir sıralaması yer alacak. Kişisel diyorum çünkü tam olarak kimse bilmiyor. Başlangıçta insan vardı ve bir süre için bu iyiydi. Ancak insanların sözde medeni toplumları kısa sürede kibir ve yozlaşmanın kurbanı oldular. Sonra insan makineyi kendi suretinde yarattı. Animatrix'in 2. Rönesans bölümünde Tevrat'ın ilk ayetlerine göndermeyle başlayan bu cümleler Matrix kronolojisinin de ilk cümleleri diyebiliriz. İnsanlar kendi işlerini yaptırmak için yapay zekaya sahip robotlar üretiyorlar. İnsanlarca saygı görmeyen ve kendilerini güncelleyerek geliştirmeyi bilen bu makineler zamanla insanlara karşı ayaklanmaya başlıyor. Bu olayın hangi yıllarda gerçekleştiğine dair Animatrix'te net bir bilgi olmasa da elimizde şöyle bir bilgi mevcut. İkinci Bits and Pieces of Information hikayesinden uyarlamadır. Wachowski'lerin yazdığı haber başlıkları ve duruşma metinleriyle kurgulanan bu çizgi hikayeyi okumak için internet sitesine girildiğinde şu ekran görünüyordu. Zion Arşivi, Dünya Tarihi, 2. Rönesans, 2090-2139. Bu internet sitesi şu an var olmadığı için hikaye girişindeki bu bilgiye de artık ulaşılamıyor. Ancak 2. Rönesans'ın metnini haber başlıklarına kadar tasarlayan Wachowski'ler olduğu için bu tarihleri doğru kabul edebiliriz. Yani ilk isyan 2090, 2. Rönesans'ın sonu ise 2139 yılı gibi duruyor. Tarihteki Rönesans, insan uygarlığının yeniden doğuşunu, uyanışını ifade ediyordu. 2. Rönesans ise makinelerin uyanışını sembolize eder. Who was to say the machine, endowed with the very spirit of man, did not deserve a fair hearing? İkinci Rönesans'ın 2. bölümü, insanlar ve makineler arasındaki savaşı anlatır. Ülkelerden kovulan makineler, ironik şekilde insanlığın merkezi Mezopotamya'da 01 isimli bir medeniyet kurar. Üretici gücüyle ekonomik anlamda diğer devletleri alt eder ve insanlarla barış görüşmesi için Birleşmiş Milletler'e başvururlar. Ancak insanlar onları Birleşmiş Milletler'e kabul etmez ve iki tür arası karartırlar. Ancak ağır bir yenilgi almaktan kurtulamazlar. Makineler bedenlerini inceledikleri insanlara yeni bir hayat sunar. Matrix, insanların zihinsel olarak bağlı oldukları kolektif bir simülasyon programı. İnsan bedeninin ürettiği ısıyı bir füzyonla birleştiren makineler onları bir enerji kaynağı olarak kullanır. İnsanlar yok olmamak için bu simülasyonda yaşamayı kabul ederler. May there be mercy on man and machine for their sins. Zamansal anlamda yeri bilinmeyen animelerden biri Matriculated. Bu bölüm Animatrix'in Beyond bölümüyle birlikte internetteki birçok Matrix timeline'ında 3. film Revolution sonrasına yerleştirilmiş. Ancak ben kişisel olarak bu bölümü en başlara koymak istedim. Matriculated'de bir grup insan yeryüzünde makine avlayıp onları kendi taraflarına çekmek için simüle ediyorlar. Dönüşen makine artık insanlar için mücadele ediyor. Aslında son film Resurrections'ta insanların tarafına geçmiş makineler vardı. Ama onlar Neo'nun getirdiği barış sürecinin ürünleriydi. Ve makinelerin kendi iç savaşlarının da bunda etkisi vardı. Bu bölümde ise yeryüzünü çok fazla görmediklerini bildiğimiz insanlar buralarda dolaşıyor. Yeni kanalizasyon şebekelerini, yeraltı sığınaklarına giriyorlar. Ayrıca Runner denilen robotlar var ki bunlar 2. Rönesans'ta gördüğümüz robotların biraz daha gelişmiş hali gibiler. Yüzebiliyorlar, koşabiliyorlar ancak hala zemine bağlılar. Yeryüzünün nöbetçileri gibi.
Bu gibi sebeplerden Matriculated bana göre ilk Matrix zamanlarından kalma bir hikaye. İnsanlığın yeryüzünde daha rahat olduğu, makineleri dönüştürme anlamında daha açık fikirli oldukları bir zamandan kalma. That runner's smarter than we've seen so far. Dünya rekoru, koşarken Matrix'i bir anlığına aşıp gerçek dünyayı görebilen This man is one of those few. Zion arşivini seslendiren anlatıcı, dünya rekorunun başında da dış sesti ve şöyle diyordu. Sadece en istisnai insanlar Matrix'in farkına varabilir. Varlığının farkına varanlar ender bir sezgiye, duyarlılığa ve şüpheci bir yapıya sahip olmalıdır. Dan Davis, Matrix evreninde farklı bir yoldan uyanmayı başarabilen insanların bir temsili olarak gösteriliyor. İlk filmde değişik yeteneklere sahip çocuklar görmüştük. Hatta bunlardan biri olan kaşıklı çocuğun uyanmış olabileceğine dair ikinci filmde bir gönderme vardı. İşte dünya rekorunu kırmak isteyen atlet Davis bu tip sıra dışı bir potansiyele sahipti ve belki de bu anlamda ilklerdendi. Ayrıca bu bölümde ajanlar henüz bildiğimiz ajan formunda değiller. Daha grotesk bir görünümleri var. Neredeyse vampir gibi görünüyorlar. Belki mimarın bahsettiği erken dönem Matrix versiyonlarından kalma ajanlardır. Ajanlar uyanmayı başarabilen karakterin hafızasını silip tekrar Matrix'e yerleştiriyor ve onu gözetim altında tutmaya başlıyorlar. Dünya rekorunun ajanların kendi başına uyanan, sistemdeki sınırları aşabilen kişilere ne yaptığını göstermesi açısından da erken bir zaman diliminde geçtiği sonucuna ulaşabiliriz. Beyond, zamansal konumu anlamında en kafa karıştıran Animatrix bölümlerinden biri. Aslında basit bir hikayesi var. Kedisi evden kaçan bir kız, perili eve benzeyen paranormal olayların olduğu bir binaya gider. Mahallenin küçük çocukları da burayı keşfetmiş durumdadır. Ve onlarla fizik yasalarına uymayan şeyler deneyimler. Bu bölge aslında Matrix'te oluşmuş bir anomalidir. Bölgeyi karantinaya alan ajanlar, bölgedeki bug'ları temizler. Çocuklar daha sonraki bir gün binaya geldiklerinde her şeyin fizik kurallarına uygun olduğunu görürler. Hiçbir sorun kalmamıştır. Bu hikayenin Revolutions'tan sonraki bir zaman diliminde geçtiğine dair açık bir bilgi yok. Ancak küçük bir detay nedeniyle birçok sitede 3. filmden sonrasına yerleştirilmiş. Bölümde ajanlar bölgeyi tararlarken 2 Şubat 2003 şeklinde bir tarih yazıyor. İlk filmde de buna benzer tarihler vardı. 98 ve 99 yıllarını görüyorduk. Matrix'in içerisinde gördüğümüz bu tarihler eğer aynı döngüye dahilse Beyond'da gerçekleşen olaylar üçlemeden sonraki bir süreci gösteriyordur. Ancak Matrix döngülerinde aynı yılların simüle edildiğini unutmayalım. Matrix programı içerisinde yer alan tarihlere güvenemeyiz. Başka bir döngünün 2003 yılı da olabilir. Bu konunun ayrıntılarına ilk Matrix filminde ve finalde tekrar döneceğim. Beyond'un hikayesini baz alırsak, Revolution sonrası diye düşünmek çok bir anlam ifade etmiyor. Bölüm sistem içerisindeki basit hataları anlatıyor. Amaç Matrix programındaki anomalilerin nasıl temizlendiğini göstermek. Neo'nun ölümünden sonra Matrix resetlenmişti. Program Smith virüsünden kurtulmuştu. Bu anlatıdan sonra sıradan bir temizlik anlatısı bence ikna edici değil. Beyond hikayesi zamanı gelince tüm programın anomaliyle dolacağının işaretlerini veren küçük bir temizlik operasyonu. İlk filmin başında görünen 19 Şubat 1998 tarihi, filmin yapım halinde olduğu dönemdi. Animatrix'in Beyond bölümünde görülen 2 Şubat 2003 tarihi ise onun yapım sürecinin devam ettiği bir tarihti. Bölüm Temmuz 2003'te yayımlandı. Yani bu tarihler yapım yıllarına bir referans da olabilir. Son kanıtım ise perili evin korkutucu, hayaletli bir sürüm olan kabus Matrix'inden kalma ihtimali. Çevredeki insanları korkutması gereken hayaletli ev, sonraki döngülerde tam temizlenememiş ve bir anomali sonucu çocukların eğlendiği bir yere dönüşmüş olabilir. Yine de bunun kişisel bir sıralama olduğunu belirteyim. Ancak izleme sırası için uygun yer burası olur gibi geliyor. Trinity'nin kimliği gizli bir hacker olarak ortamların tozunu attırdığı bir zaman diliminde. Yani ilk Matrix filminin öncesinde geçen bir anime, bir dedektif hikayesi. Neo, Trinity ile tanışmadan önce bir hacker olarak onu tanıyordu. Çünkü Trinity, hacker dünyasına IRS veri tabanını hacklemiş bir efsaneydi.
ve Neo onu bir erkek zannediyordu. A Detective Story'de Trinity'nin peşine takılan dedektiflerden intihar eden, kaybolan, delirenler olmuştur. Onu bulma görevi son olarak dedektif Ash'e verilir. Araştırmayı derinleştiren Ash, Alice Harikalar Diyarında kitabından sembolleri kullanarak Trinity ile iletişime geçmeyi başarır ve buluşma planlarlar. Ancak A Detective Story ile ilk film Matrix arasında bazı paralellikler var. Trinity hem Ash ile hem Neo ile Alice kitabından semboller kullanarak iletişime geçmiştir. Ash'in bir gözünden, Neo'nun ise göbek deliğinden ajanların yerleştirdiği takip cihazını çıkarmıştır. Belki de Trinity'nin Ash ile iletişimi kabul etmesinin sebebi onu aradıkları kişi olan Neo zannetmeleridir. I'm sorry. You didn't make it, Mr. Ash. Ancak bu olay seçilmiş kişiyi arayış sürecinin başarısızlıklarındandı. Trinity doesn't exist, man. He's not real. He's a figment, a cipher, Jabberwocky. And who am I? Who the hell am I? Ve geldik Matrix evrenini başlatan filme. 1999 yılında Millennium'un şafağında çıkan film, çok kısa bir sürede dünyanın en bilinir filmlerinden birine dönüştü. Daha önce denenmemiş görsel efektleri, cool karakterleri ve aksiyon sahnelerinin yanında dini, mitolojik, edebi soslarla dolu felsefi altyapısı ve gerçekliğin doğasını sorgulayan filmlere verdiği referanslarla sinema göre makinelerin insanları simüle ettiği Matrix programında uyanan biri vardı ve bu kişi sistem içerisinde özgürce hareket edebiliyordu. İnsanları uyandırmaya başlayan ilk kişi de oydu. The One denilen bu seçilmiş kişinin bir gün tekrar döneceğine inanılıyordu. Morpheus seçilmiş kişiyi bulacağı kehanetinin etkisiyle bir yazılımcı ve hacker olan Neo'nun aradığı kişi olduğuna inanmıştı. The Matrix'te Neo'nun uyandırılması, eğitim süreci ve seçilmiş kişi olup olmadığı işlenir. No. I don't believe it. It's not possible. Filmde 1999 yılı insan beyninin sonunun geldiği yıllar. Makineler insanlar için yapay zeka çalışmalarının henüz teori aşamasında olduğu bu dönemi simüle etmiş. Her döngüde de zamansal olarak aşağı yukarı bu tarihlere geliniyor. Filmin başında Trinity'nin yaptığı telefon görüşmesi taranırken 19 Şubat 1998 tarihini görüyorduk. Filmin sonunda Neo telefonu kapatmadan önce de ekranda 18 Eylül 1999 yazıyor. Yani ilk filmin hikayesinde başından sonuna 18 ay geçmiş. Bu arada ilk filmin sonundaki tarih Matrix'in gösterime girdiği tarihten 6 ay sonrasını gösteriyor. Reloaded hikayesinin zamanına yakın bir ileri tarih seçilmiş. Bunların yanında Morpheus, gerçek dünyada aslında 2199 yılına yakın olduklarını söylüyor. Nebukadnezar gemisinin tabelasında yapım yılı olarak da 2069 yazıyor. Peki Zion daha önce 5 defa yıkılmışsa, gerçek dünyada verilen bu tarihler doğru olabilir mi? Yoksa her bir döngüde aynı yıllar simüle edildiği için bir yanılsama mı var? I can't tell you exactly what year it is because we honestly don't know. Animatrix'in Program isimli bölümü aslında ilk Matrix filmi öncesine yerleştirilebilir. Hikayesi şöyle: bir gemi mürettebatından 2 kişi, Duo ve Sis, samuray kültürüne göre tasarlanmış bir dövüş eğitim programındalar. Duo, Sis'i tekrar Matrix'e dönmek için ikna etmeye çalışıyor. Çünkü bu bir dövüş eğitiminden ziyade direnişçilerin gerçeğe duydukları inancı test eden bir simülasyondur. Bu animeyi Matrix sonrasına yerleştirme sebebim Cypher'ın ihaneti hikayesi. İlk Matrix filminde Nebukadnezar mürettebatından olan Cypher, ajanlarla anlaşıp gemi kaptanı Morpheus'un yakalanmasına neden oluyordu ve gemiden 3 kişiyi öldürüyordu. Not like this. Not like this. Too late. İşte bu trajik olay gemilerde uygulamaya konulan yeni bir test programının sebebi olabilir. Artık uyandırılan kişilerin gerçekliğe ve direnişe olan sadakati belki de bu programla kontrol ediliyordu.
Cypher, Morpheus'un kendilerine yalan söylediğini düşünüyor ve keşke mavi hapı alsaydım diyordu. Duo da Cypher'a benzer argümanlarla Sis'in aklını çelmeye çalışıyor. Her gün aynı şeyleri yemektense gerçeği hiç bilmemeyi tercih eden Cypher gibi Duo da önemli olan hayatımızı nasıl yaşadığımız diyerek bu felsefeyi destekliyor. Bir sahnede Duo, Zion'un silinmesine az bir süre kaldığını söylüyor. Bu replik de hikayenin ilk iki film arasında geçtiğine dair küçük bir göndermedir belki. Program bölümünün zamansal anlamda yerini tespit edebileceğimiz başka bir ipucu yok. Ancak bu sıranın anlatıyı güçlendirecek bir konum olduğunu söyleyebiliriz. Operator, please! Get me out of here right now! Operator, I need an exit! Matrix'in sonunda seçilmiş kişi olduğuna inanan Neo, Morpheus'u kurtarır ancak kendisi ölür. Öldükten sonra tekrar dirilerek kurşunları durdurmaya ve uçmaya başlar. Kurtarıcı olarak Matrix içerisinde birçok kişiyi etkiler ve bu sayede daha önce olmadığı kadar insan uyanmaya başlar. Neo'dan etkilenen ve uyandırılmayı bekleyenlerden biri de Michael Karl Popper yani Kid. Her gece rüyasında yüksek bir yerden düştüğünü gören Kid, Matrix'in ne olduğunu çok fazla sorguladığı için ajanları peşinde buluyor. Neo tarafından uyandırıldıktan sonra ajanlardan kaçmaya çalışsa da yüksek bir yerden düşerek ölüyor. Ancak Neo'nun kendisini kurtaracağına olan inancı uyanmasını sağlıyor. İkinci film Matrix Reloaded'ın hemen öncesine denk gelen çocuğun hikayesi, serinin devam filmlerinde ve çok iyi analiz eder. Çünkü Matrix dünyasında kurtarıcı hiçbir şey yapmayanlara değil, kurtarılmayı talep edenlere yardım eder. Bu açıdan kurtarılmak veya uyanmak diyelim, aslında yine kişinin kendisiyle, kendini tanımasıyla ilgilidir. Neo'nun Matrix'ten uyandırdığı kişilerin hızla artması sonucunda makineler yer altında kurulmuş son insan şehri Zion'un yüzeyini kazmaya başlarlar. Thaddeus ve Jue bir dövüş simülasyonundan aniden çıkmak zorunda kalırlar. Bu sırada Osiris gemisinin tabelasında yapım yılı olarak 2079 yazdığını görürüz. Gemi Sentinel saldırısı altındadır. Sentinellerden kaçan Osiris gemisi kurtulabilmek için yerin yüzeyine çıkmak zorunda kalır. Nothing now but one big graveyard. Ve makinelerin yeri kazan ordusunu görürler. Gemileri tehdit altındayken bu haberi bir an önce Zion'a ulaştırmak için Jue gönüllü olur ve Matrix'e bağlanır. Osiris'in son uçuşu hem Enter the Matrix oyununun hem de Matrix Reloaded filminin başlangıç hikayesidir. Kronolojik anlamda bu iki yapımın hemen öncesini anlatır. Anime, oyun ve film tek bir anlatının farklı platformlardaki birer parçasıdır ve aynı hikayeye hizmet ederler. Bu sinema tarihinde bir ilkti ve bildiğim kadarıyla başka bir örneği de yok. Pardon me. I'm sorry. I was in my own little world. Is it important? Very. Logos gemisi kaptanı Niobe, Osiris'ten gelen mesajı almak için postaneye gider. Ardından bütün gemi kaptanlarını toplayarak makinelerin saldırı hazırlığında olduğu bilgisini verir. Enter the Matrix video oyunu, gerçek oyuncularla çekilmiş ara sahneler ve oyun içerisindeki hikayesiyle Matrix Reloaded'a paralel olarak giden bir yapıya sahip. In the video game, there's certain information from the film footage that you don't get from the movie. Yani oyun, ikinci filmle aynı zaman diliminde gerçekleşiyor. Bu oyun sayesinde şunu anlıyoruz ki, anahtarcıyı kaçırmaktan otoban sahnesine, kaynağa gidişten Nebukadnezar'ı bulma görevine kadar birçok önemli aşamada hikayeyi öğrenmek için oyun oynama fırsatı olmayanlar YouTube'dan oynanış videolarını izleyebilir veya internette yer alan Enter the Matrix metnini okuyarak fikir sahibi olabilir. İlerleyen zamanlarda Enter the Matrix hikayesini bir video yapmak istiyorum. Gerekli materyalleri toparladım. Tek eksik olan sizlerin desteği. Çünkü hepimizin atması gereken adımlar, yapması gereken seçimler var. The truth is, the path of the one is made by the many. Are there two among you that would answer such a call? Each of us has our own steps to take, our own choices to make. Captain Niobe of the Logos will answer the counselor's call. And if but one fails, all fail.
İlk filmle ikinci film arasında geçenlerini söylüyor ve makinelerin saldırı hazırlığında olmasını da buna bağlıyor. Bu 6 aylık süreçte Neo'nun yaptıklarının detayları Path of Neo oyununa eklendi. Matrix Reloaded'da Neo, seçilmiş kişinin görevi gereği kaynağa ulaşmak için bir yandan bir yeraltı örgütü kuran Merovingian ile mücadele ederken, diğer yandan bir virüse dönüşen Smith kopyalarıyla uğraşıyor. Filmin sonlarına doğru Neo'nun mimar ile yaptığı görüşmeden anlıyoruz ki Matrix'in kronolojisi zannettiğimizden daha da karışık. Mimar Neo'ya onun 6. seçilmiş olduğunu, Zion'u daha önce 5 defa yok edip yeniden kurduklarını, seçilmiş kişi programının bir çeşit kontrol mekanizması olduğunu söylüyor. Neo, Trinity'ye olan aşkı nedeniyle İkinci film sonunda Neo gerçek dünya ile Matrix arasında bir yerde sıkışmıştı. Aynı yıl gösterime giren 3. film Revolutions başlarında Neo sıkıştığı yerden çıkarılmaya çalışılır. Yani Revolutions, Reloaded'ın hemen devamıdır. Zaten bu iki filmde anlatılanlar birkaç günlük bir zaman diliminde yaşanıyor. Enter the Matrix oyununda trencinin Niobe'ye bir önceki sefer Zion'un makinelere 72 saat dayanabildiğini söylediği bir sahne vardı. Yani Revolutions'ta Zion'a ulaşan makinelerle insanlar arasındaki savaşın aşağı yukarı bu kadar sürmüş olabileceğini düşünebiliriz. Bu savaş sürerken Neo ve Trinity ise makineler şehrine doğru yola çıkmıştı. Bu yolculukta çeşitli engellerle karşılaştılar. Makineler şehrine yaklaştıkları sırada Trinity öldü. It's unbelievable, Trin. Light everywhere. Like the whole thing was built of light. Neo savaşı durdurabilmek için makinelerin kolektif bilinci Deus Ex Machina ile bir anlaşma yaptı. Smith virüsünü temizlemesi karşılığında insanlarla makineler arasında ateşkesin sağlanması için Neo kendini feda etti. Neo'nun 3 filmlik hikayesi Path of Neo oyunuyla oynanabilir hale gelmişti. Enter the Matrix oyununa göre oynanış zevki daha fazla olan oyunda üçlemenin hikayesi haricinde hoş yan görevler, filmlerin boşluklarını tamamlayan sahneler, hatta filmin akışına müdahale edilen bölümler var. Mesela Neo filmdeki gibi ajanlara yakalanmıyor. Morpheus'un talimatlarına uyarak binadan çıkıyor ve Trinity'nin motosikletiyle kaçıyor. Path of Neo'yu oynarken Matrix evrenine ait fazladan birçok yeni sahne ve alternatif yol görmüş oluyoruz. Özellikle oyunun sonunda Wachowski'lerin şu şekilde çıkıp konuşması, Hi, I'm Andy Wachowski. And I'm Larry Wachowski. Or rather, these are the digital projections of our mental selves. Ve üçlemenin sonundaki Neo Smith arasındaki dövüş sahnesine yapılan Mega Smith eklemesi çok eğlenceli sahnelerdi. Üçlemenin hikayesinden daha fazlasını içerdiği için Path of Neo oyununu daha sonraki bir zaman dilimine yerleştirdim.
Matrix Online, çok oyunculu bir çevrim içi rol yapma oyunudur. Resmi olarak 3. filmin devamı olarak tasarlandı. Piyasaya sürüldüğü 2005 yılından sunucularının kapatıldığı 2009 yılına kadar yayında kaldı. Oyunun içerisinde devam eden bir hikaye akışı olduğu gibi güncellemelerle yüklenen görevler ve çevrim içi karakter yönetimi de vardı. Online oyun piyasasının yeni oluşmaya başladığı ve internete ulaşımın dünyada az olduğu bir dönemde çıktığı için pek başarılı bir girişim olduğunu söyleyemeyiz. Başlangıçta sinematik animasyon videolarından oluşan ara sahneler, zamanla oyun geliştirme ekibinin başka projelere çekilmesiyle çizgi roman formatına dönüştürüldü. Matrix Online'ın hikayesi, Morpheus'un Neo'nun bedenini makinelerden geri almak istemesiyle başlar. Why won't they give up his remains? They say they haven't recycled them. They belong in Zion, in a holy place. He saved us. He saved them. He saved the Matrix. Sounds like you found your purpose. But is it right? Will I be successful? Zion'da Morpheus'a dönük muhalif gruplar oluşmuştur. Suikastçı isimli bir program Morpheus'u öldürür ve Niobe bu olayın peşine düşer. Bunların yanında kırmızı gözlü ajanlar, Cypher'ın müritleri diyebileceğimiz Cypheristler, You know the dream. You've dreamed it. But you can never dream if you're fully awake. You know we must return. The world is ours, if only we submit to a higher authority. Kit dediğimiz karakterin kurduğu ve Neo ideallerine bağlılığı esas alan A Pluribus Neo tarikatı gibi serinin anlatısını devam ettiren birçok hoş anekdot var. This guy is pissing on Neo's memory every time he opens his damn box and mouth. We've got people. We'll attract more. Strength in numbers. From many, one, e pluribus neo. Matrix Online'ın hikayesi hakkında bir video yapmak istiyorum. Şimdilik artık oynama imkanımız olmadığı için internetten hikaye akışını okuyabilirsiniz. Agent Gray. Sir? It's broken the truce. No further awakenings are to be allowed. Yes, sir. Matrix üçlemesinden 18 sene sonra yeni bir Matrix filmi geleceği duyuruldu. Üstelik ölmüş olduklarını bildiğimiz Neo ve Trinity de filmde yer alacaktı. Matrix evrenine ait anlatılabilecek çok fazla şey varken tekrar Neo ve Trinity anlatısına dönmek biraz sıkıcıydı. Yine de bir bildikleri vardır dedik. Ancak bu yeni film hem eleştirmenler hem fanlar hem de genel izleyici tarafından fazla sevilmedi. Resurrections'ın hikayesi 3. filmin 60 küsür yıl sonrasında geçiyor. Filmde kullanılan yeni geminin yapım yılı 2274. Bu dönemde kahin ve mimar programları silinmiş. Analist denilen yeni bir program, Neo ve Trinity'nin aşkları sayesinde sistem döngüsünü kırmalarından etkilenerek onları diriltip yeni bir Matrix'e yerleştirildiklerini ise şizofrenik bir şey olarak düşünüp terapiye gidiyor ve hap kullanıyor. Analistin amacı Neo ve Trinity'yi birbirine yakın tutmak, kavuşulamayan bir aşk anlatısı oluşturmak ve onların birbirlerine olan tutkularını kullanarak enerji elde etmek. Bu döngü Neo'nun kodlarını yazdığı oyun içerisinde saklı. Sonrası önce Neo sonra Trinity kurtarılıyor. Analistle yaptıkları anlaşma sonucu ikisi de program içerisinde dokunulmaz hale geliyor ve el ele uçarak daha renkli bir dünyaya yelken açıyorlar. Serinin tüm hikayesi Resurrections'la birlikte temelde ilk filme çok benzer bir noktada bitiyor. Matrix programı hala varlığını koruyor ancak ilk defa insanların biraz daha güçlü olduğu bir aşamaya geçildiğini söylemesi, makinelerin bir kısmının insanların tarafına geçmesi ve onlardan faydalanarak insanların bitki üretebilmesi, dünyanın normalleşmesi ve insanların özgür olabilmesi adına bir umut vaat ediyor. We're still telling the same stories we've always told, just with different names, different faces.
Matrix Awakens, bir oyun motorunu tanıtmak için yapılan bir teknoloji tanıtımı ve demo oyun. Oyunun başında Neo ve Trinity'nin Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olarak da göründükleri meta bir anlatı var. Yani aynı anda hem sanal hem de gerçek halleriyle oynuyorlar. Daha sonra ikiliyi kurtarılan yeni bir karakter olan Io'nun eğitimi için Matrix içerisinde görüyoruz. Bir araba kovalamaca sahnesiyle sona eren oyunda Io'nun silah eğitimini ve Matrix sokaklarında dolaşmasını oynayabiliyoruz. Bu bölümdeki bir detayda hikayenin Matrix Reloaded öncesinde geçtiğini düşünebiliriz. Çünkü bir otobüsün arkasında Reloaded filminin reklamı var ve Neo ile Trinity o dönemdeki gibi görünüyorlar. Ama bu bölüm aslında o dönemin bir simülasyonu. Neo, Trinity'ye bazen bu halimizi özlüyorum diyor. Yani ikilinin o an aslında Resurrections filminden sonraki bir zaman diliminde olduklarını ve Reloaded zamanı şeklinde simüle edilmiş bir eğitim programına bağlandıklarını düşünebiliriz. Zaten 4. filmin sonunda analistle yaptıkları konuşmada olduğu gibi sarkastik bir tarzları var. Reloaded simülasyonunda Reloaded filminin afişinin olması da bu kurgu gerçek işini iyice bulandırıyor. Bu yüzden Matrix Awakens'i zaman çizelgesinin en sonuna yerleştirdim. Şu an yaşadığımız gerçek dünyaya sirayet eden meta içeriği, kurgu ve gerçek olanı ayırt etmeyi zorlaştıran yapısı, onu Matrix evreninin final noktasına yerleştirmek için çok geçerli argümanlar oluşturuyor. Time is always against us. Please, take a seat there. Forgive me my urgency, but as you know, time is always against us. Ancak Matrix Awakens'te gördüğümüz gibi Matrix'in herhangi bir dönemi simüle edilebiliyorsa ve mimarın dediği gibi Zion daha önce 5 defa yıkılmışsa bu evrende verilen tarihleri ve tarihsel ipuçlarına güvenebilir miyiz? That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Wachowski'lerin seriye serpiştirdikleri bu tarihler, kronolojik bir zaman akışı olduğu izlenimini uyandırıyor. İkinci Rönesans'ın sonunda makineler, insanları Matrix simülasyonuna yerleştirmişti. Bu aşağı yukarı 2139 yılına denk geliyor diyebiliriz. Morpheus ise 2199 yılına daha yakın olduklarını söylemişti. Yani 2250'lerde bile olabilirler. Kimse bilmiyor. Ancak belirli bir nüfusa ulaşınca yıkılıp tekrar kurulan Zion'da bu kadar az zaman geçmiş olabilir miydi? Bununla ilgili elimizdeki verilere bakalım. And after a century of war, I remember that which matters most. We are still here! Seride 2 defa 100 yıl bahsinin geçtiğini görüyoruz. Morpheus, Zion'a yaptığı gaz verici konuşmada makinelerle 100 yıldır savaşıldığını söylüyor. Kaptan Roland ise Neo'nun makineler şehrine gitme isteğine 100 yıldır kimsenin oraya yaklaşamadığını söyleyerek tepki koyuyor. Doğal olarak fanlar bir döngünün 100 yıl sürdüğünü ileri sürüyorlar. Hatta bazı Matrix sayfalarında Matrix'in kurulduğu zamandan üçleme zamanına kadar 500 yıl geçtiğini yazmışlar. Ancak bu tamamen temsili bir zaman dilimi. Burada Matrix'e ilgili en çok karıştırılan konulardan birine değinmek istiyorum. Sadece 6 döngülük Matrix yoktu. Onlardan önce beta sürümler vardı. Ancak genelde bu versiyonlar 6 döngüye dahil zannediliyor. Mimarın tasarladığı ilk 2 Matrix çok çabuk başarısız olmuştur. İlki cennet gibi kusursuz, ikincisi kabus gibi azap verici olan bu Matrix'ler birer prototipti ve henüz seçilmiş kişi yoktu. Ajan Smith ilk Matrix'i kimsenin kabul etmediğini şu sözlerle açıklıyordu. It was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost. Ardından programa kahin entegre edildi. İnsanlara seçim şansı verildi ve bu aşamadan sonra programdaki hatalar Prime program olan seçilmiş kişi bünyesinde toplandı. Mimar Neo'ya kendisinden önce 5 seçilmiş kişi olduğunu açıkça söylemişti. Yani 2 tane seçilmiş kişisiz Matrix, 6 tane de seçilmiş kişi programının olduğu döngüsel Matrix olmak üzere 8 Matrix versiyonu var. Neo kendini feda edip ateşkesin sağlanmasıyla bu döngü kırılıyor. Haliyle Morpheus'un bahsettiği 2199 ifadesi de 4. filmde gördüğümüz Mnemosyne gemisinin yapım yılının 2274 olması da gerçeği yansıtmıyor. Muhtemelen her döngüde aynı gemiler kullanıldı.
Nebukadnezar'da gördüğümüz 2069 yılı çok eski bir tabela olabilir. Yeni filmin geleceği duyurulduktan sonra Lana Wachowski bir video paylaşmıştı ve yeni geminin ismini duyurmuştu. This one, Goddess of Memory, sometimes pronounced Mnemosyne, sometimes Mnemosyne. You can choose yourself. I like that the Goddess of Memory's name is so hard to remember. Buradaki tabelada yapım yılı olarak 2074 açıkça görülüyordu. Ancak filmde aynı tabelada 2274 yazıyor. Mnemosyne aslında eski bir Zion hovercraft'ıydı. Io şehrinde temel gövdesi üzerinde insanların tarafına geçen makinelerin yardımıyla daha teknolojik eklemeler yapılarak yeniden inşa edildi ve bu sırada tarihle de oynadılar. Matrix Comics'te yer alan Neil Gaiman'ın Goliath isimli hikayesinde ise ajanların zamanı manipüle edebildiklerini görüyoruz. Matrix'teki bir kişinin bir ömür geçtiğini zannettiği bazı olayların üzerinden aslında yarım saat geçtiğini anlıyorduk. Goliath hikayesi Matrix evrenindeki zamansal manipülasyonları, döngüsel yaşamları ve bu yüzden açığa çıkan dejavu dalgalanmalarını çok iyi özetler. Tüm bu sebepler birleşince Matrix evreninde doğrudan verilmiş tarihlere güvenebilmek zor. Neredeyse 2199 yılı, 60 yıldan fazla zaman gibi kesinlik içermeyen kullanımlar da bunu doğruluyor. Matrix serisi gerçeğin ne olduğu sorgulamasında, gerçeğe her ulaşıldığını zannettiğimiz anda yeni bir şüphe tohumu ekiyordu. Bu gerçeklik sorgulamasına zamanı da ekleyebiliriz. Matrix evrenindeki zamansal anlatı şüphelerle dolu ve kesinlikten uzaktır. Filmdeki karakterler gibi izleyici de kendi anlatısını icat etmek, kendi zaman akışını kurgulamak ve kendi gerçekliğini inşa etmek zorundadır. Kanalımda Matrix haricinde gerçekliğin doğasını sorgulayan filmleri, dizileri, animeleri ve kitapları, ayrıca bunlar arasındaki referansları ve paralellikleri incelemek istiyorum. We liked kung fu movies. We liked Japanimation. We like John Woo movies and books that are science fiction that is about the sort of nature of reality. Bu içerikte videolar izlemek istiyorsanız abone olmak isteyebilirsiniz. Seçim sizin. Ama diğer yandan seçim bir illüzyondur. Çünkü ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. It is done.